NASA 2040 yılına kadar Ay'da evler inşa etmeyi planlıyor. NASA insanlığın Ay'daki yeni serüvenine dair planlar yapmaya devam ediyor. Uzay Ajansı 2040'a kadar Dünya'nın uydusunda evler inşa etmek için harekete geçti. NASA'nın Ay'ı kolonileştirme planları kapsamında Dünya'nın uydusuna evler inşa etmeye hazırlanıyor. Akıllara bilim kurgu filmlerini getiren bu hamle için belirlenen final tarihi ise 2040 yılı. NASA'dan bilim insanları, Uzay Ajansı'nın gelecek yıllarda gerekli şartları yerine getirmeyi sürdürdüğü takdirde 2040 hedefinin ulaşılabilir olduğu konusunda hemfikir. NASA, bu hayali gerçekleştirmek için çeşitli sanayiciler, üniversiteler ve özel şirketlerle ortaklıklar kurdu. Bu ortaklıklar arasında, ajansın Ay'da kalıcı bir varlık oluşturmak için ihtiyaç duyacağı her türden yapıyı basmakta kullanabileceği uzay tabanlı bir inşaat sistemi geliştirmek için çalışan inşaat teknolojisi şirketi ICON ile kurduğu ortaklık göze çarpmakta. NASA'nın Ay planı 2040'ta önemli bir eşikten geçecek. ICON ve bu alanda faaliyet gösteren diğer önde gelen şirketler, konut üretmek için verimli ve düşük maliyetli bir seçenek olarak 3D baskı tekniğini öne sürdüler. ICON, Lavakrit adı verilen özel bir malzeme kullanarak inşaat projelerine 3 boyutlu baskı tekniklerini dahil ederek bu teknolojinin kullanışlı olduğunu gösterdi. Ancak Ay'da gerçekleştirilmesi planlanan inşaat projeleri toz sorunuyla karşı karşıya. Ay tozu, solunduğunda oldukça aşındırıcı ve zehirli olmasıyla biliniyor. Bu koşullar Ay'da yaşamayı planlayanlar için bir sorun teşkil etse de bazı mühendisler Ay tozunun faydalı bir kullanımının olabileceğini düşünüyor. Dünya üzerindeki bazı 3D baskılı evler, yüzeyde bulunan yaygın toprak ve mineraller kullanılarak yapılıyor. Eğer aynı tür bir teknik Ay tozu kullanılarak Ay'da uygulanabilseydi, o zaman bu yapıların aşırı sıcaklara, değişen radyasyon seviyelerine ve dünyevi malzemelerden yapılmış yapılara zarar verebilecek mikrometeoritlere karşı koyma şansı daha yüksek olurdu. NASA'nın Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Bilim ve Teknoloji Ofisi'nin kıdemli teknik danışmanı Raymond Clinton, Jr., konuya dair düşüncelerini şu sözlerle ifade ediyor. Sürdürülebilir bir insan varlığından bahsettiğimizde, bana göre bu, Ay'da bir yerleşim sahip olduğunuz ve Ay'da sürekli olarak yaşayan ve çalışan insanların varlığı anlamına geliyor. Bunun neye benzeyeceği ise girişimcilerin hayal gücüne bağlı. Tıpkı evlerin ve yapıların Ay'daki çevreye göre özel olarak tasarlanması gerektiği gibi, insanlığın göndermeyi seçtiği diğer her şeyin de öyle olması gerektiğine inanılıyor. Texas A&M Üniversitesi Mimarlık Fakültesi geçici dekanı Patrick Suerman bunu şöyle açıklıyor. Kimya orada da aynı ancak fizik farklı ve Ay'da yapı marketler yok. Yani ya orada olanı nasıl kullanacağını bilmelisin ya da ihtiyacın olan her şeyi buradan göndermek zorundasın. Test aşaması başladı. Marshall Uzay Uçuş Merkezi her biri uzayda karşılaşılacak radyasyon ve termal vakum koşullarını simüle eden türdeki test odalarıyla bu araştırmada kilit rol oynuyor. ICON'un yazıcısı, Ay'da inşaat için gerçekten uygun bir çözüm olup olmayacağının belirlenmesi için Şubat 2024'te en büyük odada test edilecek. NASA önümüzdeki birkaç 10 yıl boyunca bu odaları her tür konsept ürünü test etmekte kullanmayı planlıyor. Sonuçta, Ay'daki tozdan Ay'a ait bir beton oluşturabilseler bile, insanların günlük yaşamlarında başka şeylere, oturma mekanlarına, uyuyacak yerlere, evlere girip çıkmak için kapı ve pencerelere ihtiyaçları var. Birçok bilim insanı içinse Ay'da barınma sadece bir başlangıç. Baskı materyalini geliştirmek için NASA ile birlikte çalışan Ali Kazemian, şu ifadelerde bulunuyor. İnsanlar Ay'da yaşayan insanlardan bahsediyor. Fakat bir diğer olası senaryo daha var. Dünyada bir noktada kaynaklarımız tükenecek. Dolayısıyla Ay'da madenler ve tam otomatik fabrikalar kurmak da mümkün. Mars planları sürüyor.
Bu sırada bazı bilim insanları ise gözünü Mars'a dikmiş durumda, Ay'da inşaat projesi, Mars'a ulaşmak için gereken aşamalar ve teknolojiye yönelik bir deneme niteliği taşıyor. Ay aynı zamanda gelecekte Dünya'dan Mars'a seyahat edecek gezginler için de bir durak görevi görebilir ve son olarak NASA, Ay yüzeyinden getirilecek suyun bir gün roket yakıtına dönüştürülebileceğine inanıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?